Antik Yunan'ın efsanelerle yoğrulmuş şehri Milet'te tanrıların öfkesiyle açıklanan doğa olayları insanların yaşamını şekillendiriyordu. Ama tam da bu mistik dünyada bir adam vardı ki o bambaşka bir şey düşündü. Anaximandros. Çünkü o evrenin kökenini tanrılarda değil, mantıkta ve gözlemde aradı. Fakat nasıl olurdu da bir filozof mitolojik inançlara meydan okuyabilir ve evrenin sırrını apeiron yani sonsuz bir ilke ile açıklayabilirdi. Bu yüzden onun düşünceleri felsefeyi kökten değiştirdi. Peki Anaximandros'un bu radikal fikri doğa felsefesi için ne anlama geliyordu? Anaximandros, M.Ö. 610-546 yılları arasında yaşamış antik Yunan filozoflarından biridir ve Milet okulunun önde gelen düşünürlerinden sayılır. Thales'in öğrencisi ve aynı zamanda Pythagoras, Anaximenes gibi isimlerin çağdaşı olan Anaximandros, yalnızca felsefe alanında değil, astronomi, coğrafya ve biyoloji gibi farklı disiplinlerde de önemli katkılarda bulunmuş çok yönlü bir bilgedir. Onun en dikkat çekici özelliği, evrenin yapısı ve kökeni hakkında radikal düşünceler geliştirmesi ve doğayı ilahi güçler yerine doğal ilkelerle açıklamaya çalışmasıdır. Anaximandros, dünyayı ve evreni anlamak için gözlemler ve mantık yürütme yoluyla mitolojik anlatıları aşan bilimsel yaklaşımlar geliştirmiştir. Thales'in her şeyin ana maddesi su teorisine karşı çıkarak evrenin temel öğesini soyut bir kavram olan apeiron yani sınırsız ya da belirsiz olan bir maddeyle açıklamıştır. Bu kavram hem sonsuz hem de şekilsiz olan bir ilkeyi temsil eder ve varlıkların bu belirsiz maddeden meydana gelip tekrar ona döndüğünü ifade eder. Anaximandros'un yaşadığı dönemi düşünürsek, mitolojik ve mistik inançların ağır bastığı bir dünyada doğanın işleyişini akıl yoluyla açıklamak son derece cesur bir adımdı. Onun çalışmaları antik felsefede doğa olaylarına bilimsel açıklamalar getirme yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir. Peki, Anaximandros'un evren, dünya ve yaşam hakkındaki görüşleri tam olarak nedir? Bunları anlamak için onun temel teorilerine ve katkılarına daha yakından bakalım. Anaximandros'un kozmolojiye yaptığı en önemli katkılardan biri apeiron kavramıdır. Apeiron Yunanca bir terim olup sınırsız ya da belirsiz anlamına gelir. Bu kavram onun varoluşun temel kaynağını tanımlamak için kullandığı soyut ve evrensel bir prensiptir. Anaximandros, Thales'in her şeyin temeli sudur fikrini reddetmiş ve evrenin temelinin somut bir elementten değil, maddi ve sonsuz bir özden geldiğini savunmuştur. Peki apeiron tam olarak ne anlama geliyor? Anaximandros, dünyadaki ve evrendeki her şeyin bu sınırsız maddeden doğduğunu ve en sonunda tekrar bu maddeye döneceğini ileri sürer. Apeiron herhangi bir kesin form ya da nitelik taşımayan, hem yaratıcı hem de yıkıcı olan bir özdür. Anaximandros'a göre evrendeki tüm değişimler ve döngüler bu sınırsız kaynaktan gelir ve zamanla yine geri ona döner. Bu düşünce kozmolojide ilk kez evrensel bir denge kavramını ortaya koyar. Evrendeki düzen ve kaosun birbirine bağlı olduğunu savunan bir anlayış sunar. Peki neden Anaximandros evrenin temel maddesini tanımlarken somut bir element değil de soyut bir kavram tercih etti? Anaximandros evrenin sonsuz karmaşıklığı ve değişkenliğini göz önünde bulundurarak bu çeşitliliği tek bir fiziksel elementle açıklamanın yetersiz olduğunu düşünmüştür. Apeiron doğanın dinamik yapısını ve sonsuz dönüşüm sürecini açıklamak için ideal bir kavramdı. Bu fikir evrenin kökenini mitolojik açıklamalar yerine akılcı bir modelle anlamaya çalıştığı için dönemin düşünce dünyasında devrim niteliğindeydi. Anaximandros'un bu teorisi yalnızca kozmolojik tartışmalara yön vermekle kalmadı. Aynı zamanda felsefenin doğaüstü açıklamalardan sıyrılıp bilimsel düşünceye doğru evrilmesinde de büyük bir adım oldu. Apeiron kavramı varlıkların sürekli bir dönüşüm ve değişim sürecinden geçtiğini, evrende mutlak bir durağanlık olmadığını savunarak bilimsel merakın önünü açtı. Bu anlayış Anaximandros'u Yunan kozmolojisinin öncülerinden biri haline getirdi ve daha sonraki filozoflara ilham kaynağı oldu. Anaximandros'un doğa felsefesi. Anaximandros yalnızca kozmolojiye değil, aynı zamanda doğa felsefesine de önemli katkılarda bulunmuş bir düşünürdür. O, doğayı anlamaya ve açıklamaya çalışırken
mitolojik ya da tanrısal güçlere başvurmamış. Bunun yerine doğa olaylarını doğal neden-sonuç ilişkileriyle açıklamaya odaklanmıştır. Bu yaklaşımı bilimsel düşüncenin temellerini atma açısından son derece önemliydi ve ona doğa filozofu unvanını kazandırdı. Onun en dikkat çekici katkılarından biri bilinen ilk dünya haritasını çizmiş olmasıdır. Bu harita sadece Yunan dünyasını değil, bilinen diğer bölgeleri de kapsayarak geniş bir coğrafi anlayış sunuyordu. Haritada Ege Denizi ve çevresindeki kara parçaları yer alıyor. Haritanın yapısı Anaximandros'un coğrafi gözlemlerini ve dönemin bilgilerini sistematik bir şekilde kaydetme çabasını ortaya koyuyordu. Bu adım coğrafya ve haritacılık bilimlerinin temelini atmış ve sonraki nesillerin dünya üzerinde daha iyi bir kavrayış geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Astronomi alanında da Anaximandros'un önemli fikirleri vardı. O, dünyanın silindir biçiminde olduğuna inanıyordu. Dünya, gök kubbenin merkezine sabit bir şekilde duruyor ve devrilmiyordu. Bu görüş dünyanın uzayda belirli bir dengeye sahip olduğunu ve herhangi bir dış destek olmaksızın havada asılı kaldığını öne sürüyordu. Anaximandros, güneşin ve yıldızların hareketlerini gözlemleyerek gök cisimlerinin devinimlerinin doğa yasaları tarafından yönetildiği fikrini savunuyordu. Güneş ve ayın dünya etrafında belirli yörüngelerde hareket eden ateş çemberleri olduğunu düşünüyordu. Bu anlayış evreni açıklarken doğa yasalarını temel alan bir bilimsel bakış açısına öncülük etti. Doğa olaylarını açıklama çabası Anaximandros'un doğa olaylarına yaklaşımı, mitolojik anlatıları reddetmesi ve doğayı gözlemleyerek bilimsel açıklamalar getirme çabası açısından oldukça dikkat çekicidir. Örneğin depremleri yer altındaki boşluklarda biriken hava basıncının hareketi sonucu meydana gelen doğal olaylar olarak açıklıyordu. Bu teori deprem gibi felaketleri tanrıların öfkesi ya da ilahi cezalarla ilişkilendiren geleneksel inançları yıkıyor ve gözlemlerle desteklenen mantıklı bir açıklama sunuyordu. Rüzgarların oluşumunu da benzer şekilde ele aldı. Anaximandros, rüzgarın sıcak ve soğuk hava kütleleri arasındaki etkileşimden kaynaklandığını ileri sürerek hava akımlarının doğal bir süreç sonucu ortaya çıktığını savunuyordu. Bu tür açıklamalar doğa olaylarını anlamaya yönelik bilimsel bir çaba olarak görülmeli. Anaximandros'un amacı dünyayı ve evreni sadece gözlem ve akıl yürütme yoluyla açıklayabilmekti. Doğa olaylarını açıklarken mistik ya da tanrısal nedenlere değil, somut ve gözlenebilir güçlere dayanıyordu. Bu yaklaşım bilimin temellerini atma yolunda cesur ve yenilikçi bir adım olarak kabul edilir. Anaximandros'un doğanın karmaşık yapısını anlamaya yönelik çabalarıyla sadece Yunan felsefesine değil, modern bilime de ilham kaynağı olmuştu. Anaximandros, kozmoloji ve doğa felsefesi alanındaki çalışmaları kadar biyolojiye dair görüşleriyle de dikkat çeken bir filozoftur. O, canlıların kökeni ve evrimsel süreçleri hakkında dönemin koşullarına göre oldukça ileri düzeyde fikirler geliştirmiştir. Bu görüşler, modern biyolojinin temel taşlarından biri olan evrim teorisine bazı benzerlikler taşıması açısından oldukça ilgi çekicidir. Anaximandros, canlıların kökeni hakkında su ve okyanusların önemli bir rol oynadığını öne sürmüştür. Ona göre yaşamın başlangıcı suda meydana gelmiştir. Canlı organizmalar ilk olarak ıslak ve çamurlu ortamda zamanla suyun içinden kara parçalarına geçiş yaparak evrimleşmiştir. Anaximandros, insanın da başlangıçta balık benzeri canlılardan türediğini savunarak oldukça çarpıcı bir görüş ortaya koymuştur. Bu düşünce dönemin mitolojik ve ilahi yaratılış hikayelerine meydan okuyarak doğada gözlemlenen evrimsel süreci anlamaya yönelik ilk bilimsel çabalardan biri olarak kabul edilir. Filozof, insanın yaşamının başlangıçta suda meydana geldiğini ve insanların doğrudan karada gelişemeyecek kadar zayıf doğduklarını, bu yüzden balık benzeri varlıklardan türeyerek zamanla karaya uyum sağladıklarını iddia etmiştir. Bu görüş, insanın varoluşunu doğayla iç içe bir süreç olarak ele alır ve canlıların çevrelerine uyum sağlama kapasitesini vurgular. Anaximandros'un fikirleri, yaşamın dinamik bir süreç olduğuna dair evrimsel bir anlayışın ilk örneklerini sunar. Anaximandros, insanların ve diğer canlıların doğayla olan ilişkisini de derin bir felsefi bakış açısıyla ele almıştır. Ona göre doğadaki her şey birbirine bağlı ve sürekli bir dönüşüm halindedir. Bu, insanın doğadan ayrı ve üstün bir varlık olmadığını, tam tersine
doğanın döngüsel yapısının bir parçası olduğunu gösterir. Doğa sadece yaşamın kaynağı değil, aynı zamanda yaşamın devamlılığını sağlayan bir güçtür. Anaximandros, doğanın dengesi ve varlıkların birbirine olan bağımsızlığı üzerine düşündüğü için çevresel bir bilince sahip olan bir filozof olarak da görülebilir. Filozofun bu düşünceleri modern ekoloji ve biyoloji teorileriyle de benzerlik taşır. Örneğin, ekosistemler arasındaki denge ve canlıların çevrelerine adaptasyonu, Anaximandros'un doğanın bir parçası olarak gördüğü insan yaşamıyla örtüşmektedir. O, canlıların doğanın sürekli değişen koşullarına uyum sağlamak zorunda olduğunu ve bu uyum sürecinin yaşamın sürekliliğini sağladığını vurgulamıştır. Böylece Anaximandros, insanın doğadaki yerine dair düşünceleriyle hem felsefi hem de biyolojik açıdan yenilikçi bir bakış açısı sunmuştur. Millet Okulu ve felsefi mirası. Anaximandros, Millet Okulu'nun en önemli temsilcilerinden biri olarak antik Yunan felsefesine büyük katkılarda bulunmuştur. Millet Okulu, Batı düşüncesinin ilk doğa filozoflarını barındıran bir akım olarak evreni açıklamak için doğaüstü açıklamalar yerine akıl ve gözlem yolunu tercih etmiştir. Thales'in kurduğu bu okul, evrenin yapısını ve doğa olaylarını sistematik bir şekilde araştırmayı amaçlamıştır. Felsefeyi mitolojik anlatılardan uzaklaştırarak bilimsel düşüncenin temellerini atmıştır. Millet Okulu'nun kurucusu Thales, her şeyin sudan oluştuğu fikrini savunarak evrenin kökenini doğal bir ilkeye dayandırmıştı. Anaximandros, Thales'in öğrencisi olarak onun bu görüşlerini daha da ileriye taşımış, doğanın soyut bir temel ilkeye dayandığını savunarak felsefi mirası genişletmiştir. Thales, doğal elementleri temel alan bir açıklama sunarken Anaximandros, evrenin kökeni olarak apeiron kavramını ortaya atarak daha soyut ve kapsamlı bir teori geliştirmiştir. Bu, felsefenin doğrudan gözlenemeyen, daha derin prensiplerle açıklanabileceğini öne süren bir yaklaşımın başlangıcıydı. Anaximandros'un etkisi yalnızca Thales'in düşüncelerini geliştirmekle kalmadı. Aynı zamanda onun ardından gelen Anaximenes gibi filozofları da derinden etkiledi. Anaximenes, Anaximandros'un teorilerini temel alarak evrenin ana maddesi olarak havayı savundu. Bu şekilde Millet Okulu, doğanın kökeni ve yapısını açıklamaya çalışan bir düşünce zinciri oluşturdu ve bu zincir Batı felsefesinin doğa bilimlerine olan yaklaşımını köklü bir şekilde şekillendirdi. Anaximandros'un düşünce tarzı bilimsel yöntemin temellerini atan en erken örneklerden biri olarak kabul edilir. Onun doğa felsefesi, gözlemleri ve mantıklı çıkarımlar yoluyla doğa olaylarını açıklamaya çalışmasıyla dikkat çeker. Bu, deneye dayalı bilimsel araştırma yöntemlerinin habercisiydi. Anaximandros, doğayı gözlemleyerek hipotezler geliştirmiş ve bu hipotezleri doğa yasalarıyla açıklama yoluna gitmiştir. Örneğin, doğa olaylarını ilahi cezalar ya da tanrıların müdahalesi yerine doğal süreçlerin bir sonucu olarak açıklamaya çalışması, akılcı düşüncenin önemini vurgulamaktadır. Onun bu yaklaşımı, felsefenin ve bilimin ayrılmaz bir şekilde gelişmesini sağladı. Anaximandros, gözleme dayalı ve mantıklı açıklamalar getirme çabasıyla deneysel yöntemi teşvik eden bir düşünce akımı başlatmış oldu. Bu, bilimin gelişmesi için gerekli olan analitik düşünme ve eleştirisel akıl yürütme becerilerini destekledi. Anaximandros'un bilime yaptığı bu katkılar sadece felsefi düşüncenin değil, aynı zamanda modern bilimsel yöntemin de ilk adımlarını temsil eder. Millet Okulu'nun ortaya koyduğu bu miras, evrene dair sorulara rasyonel yanıtlar arama çabasını yaygınlaştırmış ve Batı düşüncesinin bilimsel temelleri üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bu nedenle Anaximandros, bilimin gelişmesinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Doğayı anlama çabasında akıl ve gözlemi merkeze koyarak insanın bilgiye ulaşma yollarını genişletmiştir. Anaximandros'un fikirleri hem antik Yunan felsefesinde hem de modern bilim ve düşünce dünyasında derin izler bırakmıştır. Onun evrenin kökenini doğal süreçlerle açıklamaya çalışması sonraki filozoflar ve bilim insanları için yol gösterici olmuştur. Örneğin Aristoteles ve Platon gibi büyük filozoflar Anaximandros'un apeiron kavramından etkilenmiş ve varlık felsefesi üzerine düşünceler geliştirirken onun soyut ilkelerinden ilham almıştır. Ayrıca doğa olaylarını gözlem ve akıl yürütme yoluyla açıklama çabası modern bilimsel yöntemlerin ilk örneklerini oluşturmuştur. Anaximandros'un evrimsel düşünceleri de bugün hala tartışılmaktadır. Canlıların sudan çıktığı ve zamanla çevreye uyum sağlayarak değiştiği fikri Darwin'in evrim teorisiyle paralellikler taşır. Elbette Anaximandros bugünkü evrim anlayışından oldukça uzak bir dönemde yaşamış olsa da doğadaki değişim ve dönüşüm süreçlerini açıklama çabası modern biyolojide yankı bulmuştur. Onun bu görüşleri doğayı ve canlıları anlamak için
bilimsel bir temel oluşturmanın önemine vurgular. Günümüz bilim dünyasında Anaximandros'un etkisi evrenin yapısını anlamaya yönelik kozmolojik araştırmalar ve evrimsel biyoloji gibi alanlarda hissedilmeye devam ediyor. Bilim insanları evrenin sonsuzluğu ve genişlemesi hakkında teoriler geliştirirken Anaximandros'un apeiron kavramı evrenin sınırsız yapısını kavrama çabasının simgesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca onun bilime dair düşünce tarzı günümüzde de araştırma ve keşiflerin arkasındaki itici güçlerden biridir. Peki Anaximandros'un fikirleri bize ne öğretebilir? Belki de en önemli ders evreni anlamak için sorgulamanın ve gözlem yapmanın asla bitmeyen bir süreç olduğudur. Bilim ve felsefe Anaximandros'un izinden giderek sonsuz ve bilinmez olanı keşfetmeye devam ediyor. Bugün hala evrenin sınırsızlığı ve doğanın karmaşıklığı hakkında sorular soruyor. Bu soruları yanıtlamak için doğanın işleyişini akıl yoluyla anlamaya çalışıyoruz. Anaximandros bize yalnızca evrenin sırlarını değil, düşünmenin ve sorgulamanın gücünü de gösteriyor. Anaximandros'un felsefi ve bilimsel mirası yalnızca yaşadığı dönemi değil, bugünkü düşünce dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Onun doğa olaylarını açıklarken akıl yürütme ve gözlemi temel alması, bilimsel düşüncenin ilk örneklerini sunmuş ve mitolojik açıklamaların ötesine geçmiştir. Apeiron kavramı evrenin sonsuz ve sınırsız yapısını anlamaya çalışırken soyut düşünceye kapı aralayan yenilikçi bir yaklaşımdı. Anaximandros'un fikirleri Millet okulunun diğer filozoflarına ilham vermekle kalmadı. Aynı zamanda bilim ve felsefenin birlikte geliştiği bir düşünce ekolü başlattı. Özellikle doğa felsefesi alanında evrenin kökenini ve yapısını doğal süreçlerle açıklama çabası, modern bilimin yöntemlerini öngören bir düşünce akışı oluşturdu. Anaximandros'un bilimsel bakış açısı, insanın doğayı anlama ve açıklama yoluyla attığı ilk rasyonel adımlardan biri olarak kabul edilir. Bu bakış açısı onun yalnızca bir filozof değil, aynı zamanda bilimsel düşüncenin de öncüsü olarak anılmasına yol açtı. Anaximandros'un apeiron kavramı bugün bile evrenin sonsuzluğunu düşündüğümüzde bize ne anlatıyor olabilir? Bilim insanları hala evrenin sonsuz genişliği ve yapısı hakkında kesin bilgilere ulaşmaya çalışırken Anaximandros'un zamanının çok ötesindeki bu fikirleri evreni anlamak için sınırlarımızı zorlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Belki de apeiron insan aklının evrenin sınırsızlığını kavramaya çalışırken hissettiği merakın ve bilinmezliğin simgesi olarak düşünce dünyamızda hala yankı buluyor. Bu düşünceler izleyicileri yalnızca Anaximandros'un fikirlerini takdir etmeye değil, aynı zamanda evrenin sonsuzluğunu ve kendi varoluşlarının anlamını sorgulamaya davet ediyor. Anaximandros'un doğayı anlamak için yaptığı çığır açıcı çalışmaların izinde biz de evrenin sırlarını çözmek için düşünmeye ve keşfetmeye devam ediyoruz.